Teknolog YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere bir teknisyen neler yapar, neler bilmesi gerekiyor bunlara değineceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Arkadaşlar bir önceki videomuzda bir teknisyen nedir, ne iş yapar, nasıl olunur ve ne kadar bir maaş alırla ilgili video çekmiştik. Dileyen arkadaşlar hemen şurada yukarıda paylaştık. Oraya tıklayabilirsiniz. Açıklamada linkini bırakacağız. Bu videomuzda ise size zaten söylediğim gibi bir teknisyenin bilmesi gerekenler, yani hangi uygulamaları bilmesi gerekiyor ve hangi bilgileri elde etmesi gerekiyor. Bunlara değinmek istiyoruz. Öncelikle bir teknisyen dediğimiz zaman hızlı bir şekilde bütün sorunlara cevap verebilmesi yetisine sahip olması gerekiyor. Bununla ilgili gerekli eğitimleri aldığını farz ediyoruz. Tabii ki 2 yıl ve 3 yıl gibi bir süre bir iş tecrübesi olduğunu düşünelim bir teknisyen arkadaşımızın. Peki bu süre içerisinde yaptığı işle ilgili, eğer ki donanımla ilgili bir şirkette çalışıyorsa zaten donanımla ilgili kendini geliştirmiş olması gerekiyor ve tabii ki her zaman da geliştiriyor düşüncesi içerisindeyiz. Ancak hem donanım hem de yazılım, yani son kullanıcılara destek anlamında bir işler içerisinde çalışıyor ise bilmesi gereken uygulamalara değinmek istiyoruz öncelikle. Bir Windows, bunun sıfırdan kurulumu, format atılması, bunun kurulumu, bunun ayarlanması, bununla ilgili sıkıntılar olduğu zaman buna müdahale etmesi, aynı zamanda bilgisayarın, sürücülerin tanıtabilmesi, sıkıntı çıktığı zaman veya bir sürücüde bir sıkıntı çıktığı zaman bunları silip tekrar yükleyebilmesi, Windows'u her zaman bir format tarzında düşünmeyin. Olan bir Windows'u da sıkıntı çıktığı zaman da buna müdahale edip çözüme kavuşturabilmesi gerekiyor. Eğer ki tek bir ev kullanıcısı ona bir hizmet veriyor ise, yani tek bir bilgisayar hizmet veriyorsa işi aslında basit olabilir. Sebebi ise tek bir bilgisayar olduğu için herhangi bir karmaşık bir sorunlara çözüm araması gerekmiyor. Sadece o işle ilgili, yani o bilgisayarla ilgili sorunlara çözüm araması gerekiyor. Bu zaten aslında basitleşti diyebiliriz. Eskiden bir sürücü, yani bir donanım kartının sürücüsünü kurmak için bayağı bir cebelleşiyor idik. Şimdi ise her şey çok basitleşti. Her şey güncel olduğu için ve her şey daha hızlı internet sayesinde ulaşılabildiği için arkadaşlar gerekli donanımı sürücüsüne anında ulaşıp onu kurabilinebiliyor. Tabii ki bir olay daha var. Her zaman söylüyoruz. Bir önceki videomuzda da bunu söylemiştik. Müşteri memnuniyeti, güler yüz olması gerekiyor. İyi bir diksiyonu olması gerekiyor. Karşıdaki kişinin sorununu anlayıp ona iyi bir çözüm üretmesi gerekiyor. Windows'un haricinde Office uygulamaları, yani Microsoft'un Word, Excel gibi uygulamalarını en azından bir kurabilmesi, onunla ilgili sıkıntı çıktığı zaman çözüm arayabilmesi, çözüm odaklı yaklaşabilmesi gerekiyor. PowerPoint olabilir veya diğer uygulamalar olabilir. Çünkü kullanıcıların en çok sorunlardan bir tanesi ise yaptığı bir işle ilgili bir sıkıntı çıktığı zaman ona hemen bir çözüm bulması gerekiyor. Yani bir teknisyenin buna çözüm bulması gerekiyor. Teknisyen deyince sadece elinde bir tornavidayla onu bunu söküp onu bunu tamir eden bir kişi olarak aklınıza gelmesin. Yazılım ve donanım da her bir paket halinde düşünebilirsiniz. Yani kişilerin, yani son kullanıcıların kullanmış olduğu bir bilgisayar olarak söylüyorum. Tabii ki bu sadece bir bilgisayar değil, yazıcı, projeksiyon olabilir, herhangi bir şey olabilir. Ama bunun yazılım tarafına da hakim olabilmesi gerekiyor. Windows'u hallettik. Office uygulamalarını hallettik. Müşteri memnuniyeti ve müşterilerin sorunlarına çözüm odaklarını hallettik. Artık bunlara değinmemize gerek yok. Bir de bilgisayarda kullanılan diğer uygulamalar var. Yani third party, yani üçüncü parti dediğimiz, örnek vermek gerekirse GOM Player gibi ya da OBS, en çok şu anda YouTube tarafında kullanıcıların, daha doğrusu YouTuber'ların kullandığı uygulamalar. Yani kısacası bunların hepsine hakim olması gerekiyor. Yani ben her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Eğer ki sizler bir teknisyen olmak istiyor iseniz, yani bir meslek lisesini bitirdiniz ve bir teknisyen olarak piyasada çalışıyorsanız ve bundan bir ekmek yemek istiyorsanız, yani bu sizin bir mesleğiniz ise arkadaşlar bununla yatacaksınız ve bununla kalkacaksınız. Ya aksi halde
bir şeyler elde edemezsiniz. Bir sorunla yaklaştığınız, sorunla gördüğünüz zaman ona çözüm üretebilmeniz gerekiyor. Bununla ilgili uygulamalar yapmanız gerekiyor. Uygulamaları çözmeniz gerekiyor. Ve tabii ki gündemi her zaman takip etmeniz gerekiyor. Çünkü yazılımlar günlük ve günlük güncellenebilmektedir. Asıl şimdi bir teknisyenin elinde olması gereken materyaller nelerdir? Bunlar zaten herkesin bilebildiği bir şeydir. Genellikle bir çantası vardır. Bir teknisyenin bir çantası vardır. Bu çantasının içerisinde neler olur? Bunlarla ilgili aslında daha ayrıntılı bir direkt görselle ilgili bir video çekeceğiz inşallah. Ama biz söz olarak hemen bir başlamak istiyoruz. Arkadaşlar bir tane tornavida seti olması gerekiyor. Bu kasa açmak ya da buna benzer cihazları sökmek, takmak için yan keski, karga burun gibi, kelepçeler gibi, aynı zamanda eğer ki elektronik bilgisi daha yatkın bir kişiyseniz, yani teknisyen olarak elektronik tabanlıysanız tabii ki bununla ilgili havya takımı vesaire gibi ürünleri de materyallerde mutlaka bulunması gerekiyor. Tabii ki havya yerinde taşıyacak değil, bir çalışma masasının olması gerekiyor. Çünkü rahat çalışması gerekiyor. Bazı durumlar oluyor ki gidiyorsunuz, rahat çalışamayacak bir ortam olabilir ama orada da bir çözüme ulaşmak gerekir. Yani şunu diyemezsiniz, ben burada çalışamam diyemezsiniz, öyle bir lüksünüz yoktur. Sizin her zaman yanınıza dediğim gibi bir çantanız ve çantasının içerisinde de parçaların, materyallerin yani ürünleriniz olması gerekiyor. En basitinden elektrikçi değilsiniz. Belki elektrik teknisyenisiniz. Ona artık değinmiyorum. Onun için tabii ki ölçü aletleri, kontrol kalemi gibi ürünlerin de olması gerekiyor. Ama en azından bir kontrol kaleminizde, yani bilgisayar donanımcının da bir kontrol kaleminin olması gerekiyor. Tabii ki bunlar maliyetli şeyler. Yani çünkü para vermeniz gerekiyor. Ama bu işi hakkıyla yapmak istiyorsanız ve bu işi en azından bir hobi olarak bile düşünürseniz, yani ben iş yerinde çalışıyorum, bana yetiyor. Ama ben evde de bunu hobi olarak yapıyorum diyorsanız tabii ki kendinize de bunları araştırın internet üzerinden. Hangi ürünler nasıldır vesairelerdir. Bunlara bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer olay ise donanım bilgisi gerekiyor. Biz sonuçta bilgisayar teknisyenliği olarak bu videoları çekiyoruz. Başka teknisyenler, başka görevler vardır. Tabii ki onların da kendine göre malzemeleri vesaireleri vardır mutlaka. Zaten olmazsa olmazlar bunlar. Biz şimdi bilgisayar teknisyeni olarak düşünecek olacak sizi, bilmeniz gereken bir olay, parçaları bilmeniz gerekiyor. Bir bilgisayarın nelerden meydana geldiğini, donanımların ne olduğunu, bunların teknik değerlerini bilmeniz gerekiyor. Teknik özelliklerini anlayabilmeniz gerekiyor. Okuduğunuz zaman bu şudur diyebilmeniz gerekiyor. Biraz elektronik bilgisi olması gerekiyor arkadaşlar. Yani elektronik bilginiz yok ise, bilgisayar donanım teknisyenler için konuşuyorum, İşiniz çok zor. Mutlaka bir elektronik bilgisi olması gerekiyor. Çünkü bu ürünler hep yarı iletkenlerden meydana geliyor. Yani şimdi yarı iletkenden meydana gelen bir şeyi nelerden olduğunu bilmez iseniz bir yerde takılıp kalırsınız, tıkanırsınız yani kısacası. O yüzden mutlaka elektronik bilgisi öğrenin. En azından internette bununla ilgili mutlaka videolar vardır. Biraz heves etmeye çalışın. Kendinize yine ürünler alın. İşte saatçi tornavidalar, ufak yan keskiler gibi. Biz şimdi Ankara'da Konya Sokak var. Bilen bilir. Oraya gidin, bakın, ufkunuz açılsın arkadaşlar. Yani bu nedir gibisine. Ben bilgisayarcıyım, ben sadece bilgisayar formatlarım diyorsanız bir yere kadar kalırsınız, ondan sonra yükselemezsiniz. Yani bilginiz kısıtlanır. Ama bilginizin ufkunuzu mutlaka açmanız gerekiyor. O yüzden dediğim gibi elektronikte mutlaka bir bakın. Ya da internet üzerinden bununla ilgili parça satan yerler var. Biraz tabii ki bütçeli bir şey. Ama dediğim gibi heves ediyorsan zaten gerisi teferruattır bizim için. Ve bununla ilgili de çalışmalar yapmanızı öneriyoruz. Kanalımızda her zaman donanım ağırlıklı bilgiler koymaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Yani 20 yıl aşkındır bu iş içindeyiz. Hatta 25. yılımıza gireceğiz neredeyse, Allah izin verirse. Her zaman, çünkü ben donanım tabanlıyım, yani elektronik tabanlı geldiğim için, sonra bilgisayar üzerinde kendimi geliştirdiğim için benim düşündüklerimi, özellikle siz eğer bu videoyu bir heves olarak izliyorsanız ya da bir hobi olarak değil de ben de böyle bir işe gireceğim ya da bununla ilgili merak salıyorum diyorsanız mutlaka kanalımıza gelin. Bakın bununla ilgili donanım tarafında da
bizzat yaptığımız videolar var. Tabii ki daha iyiler de gelecek, daha yenileri de gelecek. Yeter ki sizler izleyin, bize destek olun arkadaşlar. Çünkü donanım hakikaten her şeyde bir öncüdür. Ve bunun arka tarafında yazılım da geliyor. İnşallah yazılım tarafına da geleceğiz bir sonraki videolarımızda. Değerli dostlar, Teknolog YouTube kanalımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bugünkü videomuzu burada kısa tutmaya çalıştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.